Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2026 piyasa analiz videoma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle hafta sonu gerçekten başarılı işlemler gerçekleştirdik. Özellikle Deep ve Resolve tarafında ki hala Resolve tarafında benim işlemlerim devam ediyor. Çünkü oradaki fırsat gerçekten güzeldi ve tekniğe de uyarak çalıştı. Umarım takip eden arkadaşlar da güzel kazançlar elde etmişlerdir. Şimdi öncelikle bu hafta dediğimiz gibi çarşamba günü ABD tarafından enflasyon verisi gelecek, CPI yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok önemli bir veri. Bu veriyle beraber Fed'in faiz indirimi kısa vadede olacak mı olmayacak mı onu öngörebileceğiz. Fakat şu görüntüye bakarsak bu savaş ortamında bu kadar enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının uçtuğu bir ortamda enflasyon verisi düşük gelir mi? Çok ihtimal dahilinde değil. Yani e, çünkü dediğiniz biliyorsunuz Hürmüz Boğazı kapandı. Ciddi bir kriz var. Özellikle şu anda uçak tarafında yani havacılık tarafında ciddi bir sıkıntı yaşanma ihtimali var. Ki şu anda da yaşanıyor. Tam bilet fiyatları uçmuş durumda. Yani göreceğiz önümüzdeki günlerde eğer ki ABD tarafından Rusya'ya olan yaptırımlar kalkmazsa ülkelerin petrol ihracatı tarafında daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor gibi görünüyor. Şimdi böyle zamanlarda her zaman diyorum para her zaman güvenli limanlara kaçar. ABD tahviline kaçar, dolara kaçar, altına kaçar. Yani altın düşer arkadaşlar. Piyasa hep beraber düşer. Altın da düşer ama altın sonrasında toparlar. Niye böyle yapar? Çünkü daha dipten almak isteyen market yapıcılar, balinalar, kurumlar satış yaparak bu fırsatı değerlendirir. Sizin sattığınız yerlerden onlar diplerden toparlamaya devam eder. Yani FOMO'ya kapılmamamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Malınızı satmayın. Özellikle altın tarafında. Altında küçük düzeltmeler olur. Bunlar fırsattır. Yani şu anda bu kadar olumsuzluk ortamında bile 5000 dolar desteğini hala koruyor. Videolarda ona da bakacağız. Ya bu hafta dikkatli olmak lazım. Özellikle dediğim gibi bu savaş ortamında hep söylüyorum. Umarım siz de bu stratejiyi uyguluyorsunuzdur. Yani alıp çıkacaksınız arkadaşlar diyorum. Ben seviyeleri veriyorum. Ben buradan alın, şuradan satın size diyemem. Yani ben yatırım tavsiyesi veremem. Ben burada gördüğüm günlük analizde gözüme çarpan teknik tarafta ayrı temelle birleştirip size en olası yerleri vermeye çalışıyorum. Siz de burada kendi risklerinizi alarak, kendi analizini yaparak işlemlere dahil olabilirsiniz. Öncelikle DXY tarafına bakalım. DXY tarafında dediğim gibi şurada yükselen bir trend var. 4 saatlik grafikte şu anda kısa va 4 saatlikte bütün EMA'ların üzerinde. Yani 50, 100, 200 günlük EMA'ların üzerinde seyrediyor. Bu DXY için olumlu. Dün de zaten gece saatlerinde çok sert bir hareket oldu. Bu sert hareketle beraber dolara bağlı diğer pariteler de ciddi düşüşler oldu. Görüyorsunuz şu anda şu seviyelerde 99.6 seviyelerinde takılıyor. Bunun hedefi 100'dür. Yani buralarda gelip oyalanır, destek alır gider ama e, çarşamba gününe kadar biraz buralarda takılacak gibi geliyor. Yani veriler gelene kadar. Şimdi altınla devam edelim. Şimdi altın arkadaşlar dün gece orta desteğine geldi. Hani 4-5 bin 15 seviyelerinden aldığı tepkiyle şu anda yukarı doğru tekrardan devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu 4 saatte bir kanalımız var burada üçgenimiz. Onun içerisine tekrardan girdi. Şimdi bu bir süre böyle oyalanabilir dediğim gibi çarşamba günkü CPI verisi gelene kadar. CPI verisi geldikten sonra burada bir yine hareket görebiliriz her zaman diyorum. Verilerin açıklanacağı gün elinizden geldiği kadar işlem yapmayın. Şimdi kısa vadede baktığımız zaman gördüğünüz gibi EMA'ların altında bir saatlikte ama 4 saatlikte herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Uzun vadeli ek 200 günlük 100 günlük EMA'larımızın üzerinde 50 günlük ve 20 günlük EMA'larımızın üzerine kırmalı ki yükseliş başlayabilsin. Yükseliş başladıktan sonraki ilk hedefimiz 5250 seviyeleri arkadaşlar. 5250 seviyelerinde ince bir kar satışı yapılabilir.
5000 dolardan alanlar için bunu söylüyorum. Gümüş grafiğinde yine değişen bir şey yok. 85 civarının üzerine kırmalı. Hala düşen trendin altında seyrediyor. Bu da yine 4 saatlikte de birçok EMA'sının özellikle 200 günlük 100 günlük EMA'larının altında. Bunlar için olumsuz ama şu anda görünen yani ortalama hacimli bir yükseliş var. Eğer ki bu yükseliş ilerleyen saatlerde devam ederse dediğim gibi ilk seviye 485, 585 alt seviyesinin üzerinde kapatmalı ki diğer 91 direncine doğru yola çıksın. Şimdi petrol tarafına bakalım. Brent petrolde dün inanılmaz bir kopuş oldu arkadaşlar. İşte şurası gap'tir arkadaşlar. Fiyat boşluğu. Piyasa burayı doldurmak ister. Ben açıkçası söyledim. 95-94 seviyeleri bunun direnciydi. Çok hacimli bir şekilde kırdı. Buranın üzerinde kaldığı sürece burayı izleyeceğim ben. Şuralarda bir dönüş formasyonu arayacağım. Yani bir stick olabilir, bir doji olabilir. Onunla beraber tek ben de Brent petrol tarafında işleme gireceğim. Buradan ortalama 100-125 dolarlara kadar parçalı satış yaparak pozisyonumu taşıyacağım. Ama iyi bir kar elde edersem pozisyonu erken de kapatabilirim arkadaşlar. Buradan işlem alacak arkadaşları söylüyorum. Siz de kendinizi tatmin edecek yani açgözlülük yapmayacak şekilde pozisyonlarınızı şu kısımlardan alarak kapatabilirsiniz. Sizin kendi öngörünüze kalmış. Ama dediğim gibi ortalama 94 buçuk seviyeleri bunun desteği oldu artık. Çünkü üzerinde nereden bakarsanız 12 saat 16 saatlik mumlar kapattı. USDT tarafına bakalım. Bakalım bu pariteye nasıl çalışıyor. Arkadaşlar bakın burada teknik inanılmaz çalışıyor. Yani videolarımı takip eden arkadaşlar inanın şu aralıkta bile FOMO'ya kapılmadığı sürece, açgözlü olmadığı sürece ciddi paralar kazanabilir. Şimdi önceki gün çektiğim videolarda ben dedim. Hani çok da sevmiyorum ben dedim demek için ama yani şu videoları artık takip edip iyi paralar kazanabilirsiniz. Bakın dediğim gibi burada bir 2 temaslı üst kanal bandımız var. Bakın 3 oldu şu anda. Yani şuraya geldi mi burada bir dönüş ibaresiyle beraber short'a girilir. Dönüş ibaresi nedir arkadaşlar? Bakalım. Bakın. Şimdi piyasa gelmiş. Buradan yukarıya doğru birinci fitil, ikinci fitil. Bakın fitilleri görüyorsunuz. Artık fiyat yorulmaya başlıyor. Bak buradan aşağı doğru bir kırılım. Sonrasında fiyat gelmiş, mitigate etmiş. Yani fiyat üst banda kadar gidememiş. Sizin short'a gideceğiniz yer şu alan. Yani şu alan. Hani ben biraz daha garanticiyim derseniz bakın üçüncü tepede artık yani şuranın üzerinde mum kapatamıyor. Bir dönüş mumu. Bakın ince. Tabii, hani RSI'da bakın artık direnç oluyor. Görüyorsunuz. RSI kendi EMA'sının altında üstüne çıkamıyor. Buralardan artık bunun düşeceğini öngörmeniz lazım. Tabii stopunuzu patlamamak için şunları bir sileyim. Stopumuzu her zaman üst trend bandının üzerine yani 8.22, 8.26. Tabii USDT tarafında bunu yapamazsınız da ben sadece örnek olsun diye size veriyorum. Fiyatın buraya geldiğini, buradan artık fitil bıraktığını, dönüş yaptığını artık görüyoruz. Çünkü üst kanal bandında. Burada artık diğer paritelerde özellikle Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında long işlemler alınabilir. Bakın ne güzel çalışmış. Görüyorsunuz Bitcoin gelmiş şuradaki order bloğundan desteğini almış. Bak videolarımı izleyen arkadaşlar bunu görmüşlerdir şu çizgiyi. Videoların gelmiş order bloğundan destek almış. Şu anda üst kanal bandına doğru tekrardan gidiyor. Şunu kırmıştı. Fakat altında tekrardan mum kapattı. Şu anda üstüne gidiyor. Yani burayı kırabilecek mi göreceğiz. Yani sizin alacağınız yer ortalama şu bölgeler. Satış yapacağınız yerde parçalı satabilirsiniz burada ama diğer paritelerde şu anda Bitcoin'de öyle bir e, ciddi hareket beklentisi yok. O sebepten. Yani karınızı alın çıkın. Yani şurayı kırar 4 saatlik mum kapot üzerinde tekrardan girersiniz. Dedim üst kanal bandına 74.500 kısmına kadar pozisyonu taşıyabilirsiniz.
Şimdi Ethereum'e bakalım. Muhtemelen onda da aynı hareket var. Evet, Ethereum'da gelmiş yine. Demiş şu bölgeden bir likidi de almış arkadaşlar şundan. Hani şu ince mumu artık likidite olarak baz alırsak 4 saatlikte. Buradan destek almış. Bir de bunun direnci 2150-2170 seviyeleri arası. Yani videoları takip eden arkadaşlar buralarda işlem alabilir. Ben genelde almıyorum bu tarafta işlem. Benim şu anda dediğim gibi Risol tarafında bir işlemim var. Onu da güzel bir karlılıkla devam ettiriyorum. Çünkü birden fazla kez işlem açtım ben Risol'da. Şöyle hemen onu da anlatayım size. Dün gerçi bununla ilgili çok fazla short çektim ben. Pazar gününüz neşelensin diye belki izleyen takip eden arkadaş vardır da biraz oradan kazanç elde eder diye. Şimdi Risol'da bizim şu seviyeyi yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Evet 0.96-97 seviyesi dirençti. Ben şuradan verdim arkadaşlar bu işlemi. 94-95 seviyesinden aşağı kadar tutacağım dedim. 78-80 aralığına kadar 81'de de sattım. Sonra çok ciddi bir pumplandı. Bu pumpla beraber geldi direncini kırdı. En son işlemi şuradan verdim. Dedim ki buranın üzerinde bakın şu. Buranın üzerinde kalır. Alt tarafta bir likidite alır. Likidite alırsa ben işleme girerim. İlk hedefim de dedim 0.11 civarı. Bakın işlem şuradan kırdı. 0.11'e kadar gitti. Buradan döndü. Görüyor musunuz? Tekrardan geldi buradan aldığı hacimle şu anda üst bandı da kırdı. Şu anda 0.11 seviyelerinde benim burada satış yapacağım alan. Şu an parçalı biraz satış yaptım orada. E, Karımı aldım. Yani şu 0.13 bölümlerine kadar tutarım. Ben burada pozisyonu nasıl taşıyorum? Şöyle anlatayım size. Örneğin şuradan aldım. Buradan bir kısmını sattım. Sonra eğer ki direnci kırarsa bir kısım daha alım yapıyorum. Stopumu şu bölgeye çekiyorum arkadaşlar. Böylece pozisyonumu maliyetsiz taşıyabiliyorum. Siz de bu şekilde yapın. Yani gerekirse pozisyonunuzu komple kapatın. Tekrardan alım yapın. Direnci kırdığını gördüğünüzde tekrardan alım yapın. İşte direncin altına %1, %2 kendi riskinize göre stopunuzu koyun. Pozisyonunuzu buradan taşıyın. Evet arkadaşlar şimdi bugün dediğim gibi birçok coin'i analiz ettik. Bu günler her zaman dediğim gibi özellikle son 2 haftadır çok riskli günler. Her günümüz birbiri bir öncekinden daha beter ve riskli olarak güne başlıyoruz. Piyasa satıcılı arkadaşlar. Yani şu anda büyük kurumlar, piyasa yapıcılar fiyatları aşağı çekiyor. Elindeki malları satıyor çünkü şu anda herkese nakit lazım. Yani nakit lazım. Niye nakit lazım? Çünkü fiyatlar aşağı düştüğünde birincisi alttan toplayacaklar. İkincisi güvenli liman arayışları. Yani düşüşlerin de çıkışları da birçok piyasada ne dibi var ne tepesi var onu bilin. Hep diyorum fırsatlar her zaman gelir. Önemli olan o fırsatlar size geldiğinde kasanızdaki dolar miktarı. Yani aceleci olmayın, FOMO'ya kapılmayın. Videoları sıkı takip edin. E, Tekrardan gün içerisinde gördüğüm pozisyonları, fırsatları shortlarla size anlatmaya çalışacağım. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah yarın daha güzel bir gün olacak. Gün içerisinde dediğim gibi gördüğüm pozisyonları, fırsatları sizinle hızlıca paylaşacağım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.